Almanya'nın başkenti Berlin'de, Berlin sokaklarında sizler için karış karış geziyoruz. Şu anda Checkpoint Charlie noktasına yakınım, ancak bulunduğum yer U-Bahn Stadtmitte olarak geçiyor. U-Bahn arkamda da hemen atrium var. U-Bahn metro istasyonunun olduğu yer. İleride de değişik mimari ölçülerde binalar var. Bize özgü, bizden bir dakika, şu otobüs geçsin, çok yakın geçiyor şu anda bana da. Bize özgü, bizden bir marka var burada. Bakın. Tam arkamda kırmızı tabela. Nedir o biliyor musun? Ziraat Bankası. Almanya, Berlin. Berlin'de Ziraat Bankası. İşte böyle gezeceğiz. Devamında da az ileride Stadtmitte'den sonra Checkpoint Charlie kontrol noktası. Casusların değişim yeri. Rus'la Amerikan tankları burada 17 saat karşılıklı birbirleriyle kesişiyorlar. O zamanın Kennedy olabilir, tam hatırlamıyorum. Herkes olduğu yerde kalsın diye. Daha sonra zamanla burası birçok filmlere, birçok casus filmlerinin çekim noktası olaraktan işlem görmüş. Haydi hep birlikte şimdi Checkpoint Charlie kontrol noktasına doğru gidiyoruz. Devam ediyoruz. Şimdi Berlin'i gezerken, Berlin'e gelmişken Şehitlik Camisi'ne uğramamak olmaz. Burayı da ziyaret edeceksiniz. Osmanlı zamanından kalma ilk şehitlerimiz bu caminin bahçesinde DİTİB, yani DİTİB, Diyanet'e ait cami. Ramazan ayı dolayısıyla gelip biz de burayı görmek istedik. Hepinize şimdiden iyi Ramazanlar. Bayramda izleyenler için de iyi bayramlar diliyoruz. Hadi hep birlikte gidelim bakalım. Şimdi kum, çakıl ve demirlerle birlikte yapılan bir işlem size. Berlin duvarı topu bir karış, bakın bir karış boyunda. Bir karışta Berlin'i ortadan böldükleri gibi Almanya'yı da böldüler, Avrupa'yı kıtasını da böldüler. Bu taraf oldu size karşıdaki duvarlarla birlikte Doğu Berlin, bu taraf ise Batı Berlin, yani 16'lık 18'lik demir kum çakıllarla birlikte işte bu şekilde yapılan bir karışlık duvar koskoca Avrupa kıtasını ortadan ikiye böldü ve bu rezillik, kepazelik 1990 yılında iki Berlin'in birleşmesiyle sona erdi. Şu anda da Almanya ve Avrupa kıtası bu yüzden çok mutlu. Seçici Berlin duvarı ve bu bir karışlık kepazeliğe son verildi. Berlin. Şu an bulunmuş olduğum yer Berlin duvarının orijinal şekliyle duran yeri, kırılmamış, dökülmemiş ve hiçbir hasar görmemiş. Sadece üzerindeki bu teller, dikenli teller alınmıştır. Berlin duvarı gözünüzde büyütmeyin. Büyük, kalın bir duvar değil, ince, uzun, ancak her köşe başlarında belli bir metre aralığında Doğu Almanlı askerler olduğu için atlamak zor ve imkansızdı. Bakın şimdi yanaşalım isterseniz. Şu an günümüzde bu gravite olaraktan kullanılıyor. Gravite sanatçıların resim çizmiştir. Şu an burası Batı Berlin. Yani görmüş olduğunuz şekliyle bu alan Batı Berlin, az ilerisi de Spree. Batı Berlin, yani Doğu Berlin'den Rus sektörü tarafından atlayıp batıya geçenler burayı kullanıyorlardı. Burası Batı Berlin. Hemen şöyle gelirsem, bak tam ortadayım. Şimdi tam ortadayım Berlin duvarının, aşağıdan yukarıya. Bu taraf Rus sektörü. Şimdi geçtim Doğu tarafına, Amerikan tarafı. Yani her iki tarafı Doğu ve Batı Almanya olaraktan ayıran duvar. Berlin Mauer. Üzerinde şu an için bunun üzerinde dikenli teller yok. Soğuk Savaş döneminde kaldırıldı.
İşte Soğuk Savaş döneminden sonra iki Berlin birleşince, Doğu ve Batı olarak birleşince dikenli teller kaldırıldı. Bak gel. Şuradan da bakarsın. Ne oldu? Gravite oldu, gravite. Yani gravite demek metro değil. Yani sanatçıların kendi eserlerini sprey boyayla boyayarak şu an yine Berlin Duvarı'nın arkada da var devam eden bir kısmı. Berlin Duvarı. İşte böyle. Hadi yürüyelim bakalım diğer tarafa doğru. Üstten gidelim. Devam edip gidiyor. Mükemmel bir yer arkadaşlar. Mükemmel bir yer. Bakın Berlin Duvarı orijinal şekliyle. Umarım ki yolunuz Almanya düşerse buraya da gelin. Geldiğinizde de Berlin Duvarı'nı da mutlaka ve mutlaka Eskide galeri olaraktan gezebilirsiniz. Kiraz ağacı ama şey yok. Çiçeği yok. İşte size Berlin, işte size Berlin Duvarı. Uçsuz bucaksız bir çimenlik, yeşil alan. Hemen bakın burada da ne var? Önümüzde güzel bir demir köprü. Arkada da Berlin Hauptbahnhof. Karşıdaki büyük camlı iki tane kule ortasında Berlin Hauptbahnhof. Berlin tren istasyonu. Ana tren garı. Yanında da geniş bir çimen. Daha ileride görünen parlayan, güneşte parlayan Alexanderplatz meydanı. Bu görmüş olduğunuz bayraklarda Bundestag Alman Meclis binası. Meclis binası ile birlikte Brandenburg kapısının olduğu yer. Koşuyorlar. Günün her saati spor yapıyor Almanlar. Hiçbir şey yapmasalar koşuyorlar. Sadece koşuyor. Spree Nehri Berlin'i ortadan ikiye bölüyor. Spree Nehri. Turist taşımacılığı da burada yapılıyor. Turistleri gezdirilen buradan karşı tarafa. Bir etkinlik var burada. Müzik sanat etkinliği. Işıklar var. Işık gösterisi. Berlin Hauptbahnhof'un önündeyiz. Hauptbahnhof Almanya'nın en büyük tren istasyonlarına verilen isim. Yazın burada şu çimenlere doğru uzanıp sere yatanlar var. Güneşleniyorlar burada. Turist gezilen otobüs. Evet, biraz önceki köprüden geçen
Altta kafeterya, üstte de masalar. Rüzgarlı havada iyi, güzel. Bu pembe renkli görmüş olduğunuz su boruları Doğu Almanya tarafında. Yani şurası bakın Berlin duvarı, orijinal Berlin duvarı bu şekilde. Hemen arkasında da görmüş olduğunuz bir Mercedes'in tepede dönüyor. Yani Doğu ile Batı Berlin'in sentezi, birleşimi olaraktan en güzel örnek burada görebiliyorsunuz. Ve bakın bu da yine dediğim gibi orijinal Berlin duvarı, orijinal. Yani Doğu ve Batı Almanya birleştikten sonra bu şekilde bırakmışlar, hiç ellememişler. Ve su boruları da yine aynen okey. Adam video çekerken bekliyor. Hoşgörülü. Bizim gibi hemen videonun önüne atlamıyor. Tepede dedik Mercedes dönüyor. Mercedes. Opon. Şöyle bakalım. Einstein'ın İşte bu kadar ya. Bu kadar işte. Berlin duvarı bu şekilde. Üzerinde tel yok. Duvardan atlayıp Teli sökmüş ya. Aa, bak, buradan taranma yok, ölme yok. Ve su boruları Doğu ve Batı Berlin. Yine aynı şekilde Berlin duvarının devam edip gidiyor. Bu Almanya'da şehirleri gezerken yerde bu şekilde çakılı tabelalar görebilirsiniz. Yani bu tabelalar, yani bu tabelanın olduğu yerde daha önceden Yahudiler yaşıyormuş. Bu Yahudiler isimleri de var burada. Joachim Eber, Paul Kober, Otto Bühlen, Milli, yani Alman Yahudileri. Bunlar 1939'da 40 yıllar arasındaki 35'te 45 yıl diye genişletelim. Yani kamplara gönderilen, ölüm kamplarına gönderilen Yahudilerin tabelaları, isimlerin olduğu yerde. Dünyanın birçok farklı şehrinde, özellikle de Almanya'da daha çok görebilirsiniz. Olağanüstü güzellikte arkada bakın, gördüğünüz gibi Berlin Katedrali. Hemen şöyle de biraz arkama doğru çevirirsem. No video. Arkama doğru da çevirirsem Bergama Müzesi var. Ellerinde tanıtıcı broşürler var. Tamam mı? Bir şeyler anlatmak istedi ama videoyu kesmek istemedim. Berlin Katedrali, arkada da biraz daha önce ben bir göreyim. Katedral kesiyor. Alexanderplatz meydanındaki bu TV kulesi olacaktı. Güzel bir çevre. Şöyle kendimi fotoğraf alabilirim. Yazın burası çok güzel oluyor. Bu özellikle ağaçlık, yeşillik. Hemen de şurada da gözlüğün parmağımın uç tarafında da nehir var. Spree Nehri. Özgürce gezmeye devam ediyoruz. İstediğimiz gibi yola giderken yol belli olur demiş atalarımız. Aynen bu şekilde. Bakın. Müthiş, olağanüstü ve wonderful. Kendilerince şu karşıdaki görmüş olduğunuz kuleyi de yapıp oradan televizyon kulesi olarak şu anda ancak Soğuk Savaş yıllarında buradan sözde bunlar Batı Berlin'i, yani Amerikan tarafını izlemek amacıyla yapılmış televizyon kulesi.
Gördüğünüz gibi hadi hoplayalım, zıplayalım. Bakın böyle güzel bir genç kızlar gibi sekiyoruz. Yine atlar. Heykelcilik burada gayet güzel eserlerle donatılmış. Avrupa'nın her yerinde güç, kuvvet olaraktan, simgesel olaraktan heykeller her yerdedir. Mart'ın son haftasındayız. Nisan ayına gireceğiz. 2024'ün. Olağanüstü güzel Berlin Katedrali, Ortodoks Hristiyan kesiminin ibadet yapmış olduğu yer. Arkada dediğim gibi biraz önceki Alexanderplatz, daha arkasında da U-Bahn, S-Bahn, ama bu tarafa gelin, gezin. Satürn var, Mediamarkt var, elektronik eşyaların tasviri olarak hepsini buradan alabilirsiniz. Ulaşım ağının bağlantı noktaların kesiştiği yer. Alexanderplatz ve Alexanderplatz meydanı. Hemen de meydanın ortasında da güzel bir alan var. Turistler için güzel, olağanüstü. İleride camlı kubbe olarak gördüğünüz Bundestag Alman Meclis binası. Üzerinde de bayraklar var, görüyorsunuz. Bu gidenlerde turistik nehir taşımacılığında kullanılan turist gemileri. Her sallada bunlar. Hello. Hello. Eyvallah. Danke. Ben onlara el salladım, onlar da bana el salladılar. Ve üstten de trenler geçiyor, alttan gemi. Berlin muhteşem bir şehir. İzlemeye, seyretmeye, gezmeye doyamazsınız. Şöyle biraz daha çevirirsek bakın şurada ne var? Yuvarlak, ışıl ışıl parlayan Alexanderplatz meydanı. Kış ayları ile birlikte yılın 12 ayı gelip gezebilirsiniz, ancak yaz aylarında Mayıs dahil gelmenizi tavsiye ederim. Spree Nehri kocaman bir denizi andırıyor. Meclis binası Bundestag. Onun da hemen yanında Brandenburg kapısı. Üzerinde hani bu 4 atlının olmuş olduğu Brandenburg kapısı. Spree Nehri içerisinde bot turu yapan tekneler. Alexanderplatz meydanının hemen girişinde. Bu da su seviyesini gösteren, suyun içerisindeki su seviyesini gösteriyor. Bakın, bot turu. Yemekli, yataklı. Arkamdaki görmüş olduğunuz yer şurası. Bergama Müzesi'nin olduğu yer. Neredeyiz? Berlin'de. Berlin Alexanderplatz meydanının hemen yanındayız. Bergama Müzesi inşaat, tadilat dönemi devam ediyor. Henüz daha bitmemiş. Giriş kapısı diğer tarafta, önden, buradan da var. Fakat benim bakmış olduğum yerde çalışma vardı, gidemedik. Şu anki de bulunmuş olduğum yer, şöyle göstersem bak, Spree Nehri, yani Berlin'in ortasından 3'er 4'er kere irili ufaklı bir şekilde bölünmüş ile Spree Nehri. Bulunmuş olduğumuz yerin kısmen de olsa şu an köprü üzerinde olduğu için neredeyiz? Eskiye göre orantılarsak o Soğuk Savaş dönemine göre doğu tarafındayız. Yani Doğu Berlin. Rus sektörünün olduğu tarafındayız. Sol köprünün diğer tarafı da Amerikalı, Fransızlar, İngilizlerin olduğu Batı sektörü. Berlin'den hepinize selamlar, saygılar. Bakın şurada güzel üstünde bir bayrak, yani Ukrayna bayrağı vardı, savaşı hayır gibilerinden. Arkada da şehir içi ulaşımlar, tramvaylar, metrolar yine geçiyor. Sık sık geçer. Korkmayın, kaybolmayacaksınız. Güzel, bak hava da açtı tam konuşurken. Biraz önce
kapalıydı. Gayet güzel, muntazam bir hava. Berlin'i gezmeye devam ediyoruz. Kanalı takip edin arkadaşlar. Murat Kumaş sizleri seviyor. Checkpoint Charlie'nin kontrol noktasının arkada tarihçesini anlatan güzel panolar var. 1990 yılında yıkılıyor. 98'de yıkılmaya başladı. Bu aradaki tuğlalı çift örme sıraları orijinal Berlin duvarının geçtiği yer. Duvar kaldıktan sonra oraya ana olsun diye, yeri belli olsun diyerekten geçmeli taş, yani Arnavut taşı koyuyorlar. Hemen şurada da bak, 2 tane resim çektirmek amacıyla Berlin duvarının orijinalinden 2 tane buraya bırakmışlar. Arasında sadece resim çektiriyorsun. Onun haricinde yine sağa doğru döndüğümde bu Berlin duvarının tarihçesi devam ediyor. Şurada da Doğu ve Batı Almanya'yı, işte Berlin'i ortadan bıçak gibi bölen haritası. Hemen çatının üstünde de Doğu ve Batı sektörünü temsilen Amerikan ve Rus sektörü olarak ikiye ayrılan kontrol noktası var. Neredeyiz? Almanya, Berlin. Berlin'in içerisinde karış karış devam ediyoruz. Burası da Checkpoint Charlie kontrol noktası. Yani Rus sektörünün olduğu taraftayız. Şu an Doğu Batı Berlin olarak tabir edersek tabii ki Doğu Berlin tarafındayız. Turistik otobüsler. Hemen sol tarafta bu bariyerlerin arkasında plakalar halinde Berlin duvarından var. Bu nedir? Turistik otobüsler. Bak. Sıcak şarap bundan da 1 metre ileride diyor. Evet, sıcak şarap 4 euro. Bu tavale Rus sektörünün olduğu taraf. Arkada da Amerikan bayrağı var. Orası da Amerikan sektörü yani. Bilgilendirici levhalar. Şehir içi gezi. Bunlar para karşılığı insanları gezdiriyorlar. Bakın ne gördük. Bir saniye. İçeri girmeden şöyle bir göstereyim size. Ümit. Şuraya girelim, gel. Berlin duvarı. Hediyelik eşyalar. Und ein Geburtstag. Bunu takmamız ya. Bana bir fotoğraf çeksene. Bir dakika çekelim, ne demek ayıp ediyorsun. Orijinal Berlin duvarı.